Değerli basın mensubu arkadaşlar, davetimize göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizi meşgul eden ve bizi heyecanlandıran işbirliğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. SeaPearl Ataköy projemizde yer alan otel ve rezidans birimlerinin işletmesi için Dubai Holding'in üyesi olan Jumeirah Group ile anlaştık. Şimdi dilerseniz Jumeirah Group ile Kuzu Grubu'na ait tanıtım filmlerini hep beraber izleyelim. mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. İmam el-Gazali 1943'te Siirt'te başladığımız serüvenle yıllar içinde Türkiye'nin dört bir köşesinde mutluluk, güven ve huzur inşa ettik. 100 yıla yaklaşan tecrübemizi yurt dışı projeleriyle taçlandırdık ve bugün Kuzu Grup olarak 3 kıtada projeler inşa ediyoruz. Kurulduğumuz günden beri konuttan hastanelere, altyapı tesislerinden okullara kadar 500'ün üzerinde projeye imza attık. Engineering News Record'un dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitler 2015 yılı listesinde yerimizi aldık. Şehir büyüklüğünde toplam 300 bin kişiden fazla insanın yaşadığı yaşam projelerini hayata geçirdik. Toplam 800 yatak kapasitesine ulaşan hastane projeleriyle sağlık sektörüne katkıda bulunduk. Toplam 100'e yakın okul projesiyle Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunduk.
Dinar, Gölcük ve Van depremlerinden sonra afet bölgelerinde inşa ettiğimiz konut ve tesislerle binlerce insanı yeniden yuva sahibi yaptık. Ayrıca çevre teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesislerinin yapımcısı ve işletmecisi haline geldik. İmza attığımız her konut projesini bir prestij projesi olarak görüyoruz. Değişen yaşam standartlarına ve yeni konut trendlerine göre şekillendirilen her konut projesi kendi başına bir marka haline geliyor. Geleceğin hayat anlayışını bugüne taşımak için çalışarak dokunduğumuz hayatlara değer katıyoruz. Gerçekleşen her konut projesi yenilikçi vizyonuyla Türkiye'nin imajına katkı sağlıyor. Tamamlanan 11 milyon metrekare inşaat alanındaki 100 binden fazla konutla farkımızı ortaya koyuyoruz. Son yılların en çok ses getiren projelerinden olan İstanbul'da SeaPearl Ataköy, Ankara'da ise Kuzu Efektoran ve Kumru Ankara Kuzu grubun farkının en önemli kanıtlarından. SeaPearl Ataköy sadece deniz manzarası değil, denizle iç içe bir yaşam fırsatı sunarak İstanbul'un tek premium yaşam projesi olma özelliği taşıyor. 127.600 metrekare alan üzerine inşa edilen SeaPearl Ataköy projesi, otel, rezidanslar, sosyal tesisler, dünya mutfaklarından örnekler sunan restoranlar, butik mağazalar gibi birçok farklı bölümden oluşuyor. Ayrıca SeaPearl Ataköy, Forbes Türkiye'nin İstanbul'un getiri potansiyeli en yüksek 50 konut projesi listesinde birinci oldu. SeaPearl Ataköy, tıpkı diğer Kuzu Grup projeleri gibi konfor ve lüksü ulaşılmaz olmaktan çıkarıp hayatımızın değişmez bir parçası haline getiriyor. Yıllar içinde edindiğimiz engin deneyimle Türkiye sınırlarını da aşarak yakın coğrafyadaki birçok ülkede gerçekleştirdiğimiz fark yaratan projelerle global bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. İran'da Haran bile 20.000 adet konut sahiplerini buldu. Hardis'in 37.000 konutlu inşaatına ise devam edilmekte. Cezayir'de ise 11.700 adet konut inşaatı hızla yükseliyor. Kurulduğu günden bu yana emin adımlarla büyüyen Kuzu Grup, bu başarı grafiğini korumak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Hem kendi markasının hem de Türkiye'nin kalkınma ve ilerleme dinamiklerine hizmet etmek Kuzu Grubun birincil hedefi. Bu doğrultuda Kuzu Grup için atılacak daha çok temel, koyulacak çok tuğla, tamamlanacak çok proje var. Kuzu Grup. Evet. Şimdi de sözü Jumeirah Group CEO'su Bay Stefan'a bırakıyorum. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today for the announcement of our new hotel. Ladies and gentlemen, bayanlar baylar, biz de bugün yeni otelimizin lansmanı için bir araya geldiğiniz için çok mutluyuz, çok teşekkürler. Unfortunately, my Turkish is non-existent. Ne yazık ki Türkçe bilmiyorum. As you are aware, Jumeirah Group currently operates two hotels in Turkey, Para Palace Hotel Jumeirah in Istanbul, which opened as a Jumeirah in 2012, and Jumeirah Bodrum Palace, which we started managing last year and which will open again on
May 1st for its second season under the Jumeirah brand. Bildiğiniz gibi Jumeirah'ın şu an Türkiye'de 2 tane oteli bulunmakta. Bir tanesi Pera Jumeirah İstanbul Otel 2012'de açılmış olan. Bir diğeri ise 1 Mayıs'ta yine sezonunu açacağımız olan Bodrum'daki Jumeirah Otelimiz. Well, our experience so far in operating hotels in Turkey has been very positive, which is why we are so pleased today to be announcing plans for a third Jumeirah branded property in this important market for us. Şu zamana kadar Türkiye'de olan tüm deneyimimiz gerçekten çok mutluluk verici. Otel işletmeci deneyimimizden gerçekten çok mutlu bir durumdayız. İşte bu sebeple de şimdi Türkiye'de 3. otelimizi açmak için sizlerle birlikteyiz. My thanks are first and foremost to Özcan Kuzu, the CEO of the Kuzu Group, and his team for selecting Jumeirah as the operator of the luxury 202-room hotel. This property will form part of the SeaPearl development, as you have seen in the movie on the Bosphorus, alongside with 62 branded residencies. We expect the hotel to open after approximately 2 to 3 years of construction, and we look forward to offering both national and international travelers a further taste of Jumeirah's unique brand of luxury hospitality, which I hope you could have gotten a short impression through the video you have just been seeing. 202 odalı bu muhteşem otelin işletmeciliğini yapması için Sayın Kuzu Grubu'nun CEO'su Özcan Kuzu'ya bizi seçmesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu oteli 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz, açılmasını hedefliyoruz hep beraber. Ki buradaki hedefimiz hem yerel hem de uluslararası misafirlere Jumeirah'ın misafirperverliğini ve lüks anlayışını bir kez daha aslında göstermek. Well, I'm particularly proud that Jumeirah has been given the opportunity to strengthen its presence in Istanbul, which I regard one of the most vibrant and interesting cities in the world. I have the pleasure to be back. I know Istanbul quite well, and I'm always amazed about the beauty of your city. Jumeirah'a İstanbul'daki varlığını güçlendirmesi için varlığını aslında burada tekrar pozisyonlaması için böylesine anlamlı ve özel bir fırsatı vermelerinden dolayı çok teşekkür ederim ki İstanbul benim gözümde dünyadaki en canlı ve en enteresan şehirlerden biri. Well, it remains a clear destination of choice for international traveler in spite of the current challenges, and it faces a result of the regional instabilities. But we are confident that Istanbul's long-term prospects are good and that we, in our own modest way, can contribute to the city's enduring appeal. Bölgesel olarak yaşadığımız sorunlara rağmen eminiz ki İstanbul'un geleceği turistik anlamda gerçekten çok parlak ve çok açık ki halen dünyanın en gözde turizm destinasyonlarından biri. Bu sebeple de kendi imkanlarımız dahilinde kendimizce de biz gerçekten bu potansiyelin bir parçası olmaya ve buna katkıda bulunmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Well, as you've heard from Mr. Kuzu, Jumeirah Group is a Dubai-based company. You will be perhaps familiar with our flagship property, the Burj Al Arab, which is known as the most luxurious hotel in the world. Jumeirah Beach Hotel, which is recognized as a prime destination for families, and our Arabian resort, Madinat Jumeirah, that you've seen in the movies. Today, we operate about 22 hotels in the Middle East, Europe, and Asia. We have a further 26 under development, and we look forward to seeing the new Jumeirah Ataköy feature prominently in our plans as for 2019. Bildiğiniz gibi Jumeirah Dubai merkezli bir şirket ve eminim hepiniz bizim lokomotif markalarımızdan, en ünlü markalarımızdan Burj Al Arab'ı çok iyi biliyorsunuzdur. Ki bildiğiniz gibi bu otelimiz de dünyanın en lüks otelleri arasında, hatta en lüks olarak konumlandırılmış durumda. Bizim şu an Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da 22 tane otelimiz bulunuyor. Ve 26 tanesi de şu an hala yapım aşamasında ve umuyoruz ki bunlardan biri de Ataköy ve 2018 yılında Ataköy'de hayata geçirmiş olacağız. We believe that the opening of the hotel is part of the broader plans of the Kuzu Group's SeaPearl development will bring new vibrancy to this part of Istanbul,
create employment opportunities and establish the area's luxury credentials. Ve bu durumda da tabii şunu görüyoruz ki bizim tüm bu gelişim stratejimiz doğrultusunda İstanbul'da ve SeaPearl gibi Kuzu Grubu'nun geliştirdiği bu proje dahilinde yer almak bize çok daha büyük fırsatlar yaratacak ve böylesine yaşayan, böylesine kıymetli bir şehirde yer alma imkanını sağlayacak. Tabii sadece bizim için değil, İstanbul için de bir katkı ki bu hem daha çok iş imkanı yaratmak hem de şehre lüks bir markayı tekrar böylesine bir imkan altında, fırsat altında getirme şansını İstanbul aslında kazandırmış olacak. But it also marks a further step towards the achievement of our long-term strategy. This strategy depends on partnerships with high-caliber developers like the Kuzu Group, creating a unique blend of their visionary property development and our expertise in luxury hospitality management and marketing. Aslında bu bizim geleceğe dair planlarımıza dair de aslında çok büyük bir işaret ki bizim aynen şu an Kuzu gibi yaptığımız ortaklıklar içerisinde Jumeirah'ın kendi teknik gücü, aynı zamanda lükse dair olan deneyimini böylesine geniş bir perspektifte sunma imkanı sağlaması için de bizim misafirlerimize pazarlama gücünü göstermemiz açısından da aslında çok büyük bir işaret. Well, my thanks again to our partners and to our guests whose loyalty will give us our passion for growth and for sharing our news with you today. And a special thanks to the translator because I know I'm difficult, I'm not necessarily sticking to the script, which doesn't make his job so easy. Tüm katılımcılara ve iş ortaklarımıza bizi böylesine bir projede yer almak için verdikleri motivasyon için ve tabii ki öncelikle de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, SeaPearl Yönetim Kurulu Başkanı Sami Ali Çelik Beyefendi'ye de ben çok teşekkür ediyorum. Bizi bu mutlu günde yalnız bırakmadığı için, Katar'dan geldikleri için onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde onlarla beraber bu imza töreninde bir arada olmaktan büyük bir şeref ve onur duyuyorum ben de. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar, İstanbul'un denize sıfır tek premium projesi olan SeaPearl Ataköy'de 450 milyon dolar yatırım değerine sahip 202 odalı ve 62 özel rezidans ünitesini işletmesi için uzun zamandır Jumeirah Group'la görüşüyorduk. Böyle ihtişamlı bir proje için bu denli büyük bir grupla iş ortaklığı yaptığımızdan dolayı son derece mutluyuz. Projemiz için daha farklı bir grupla iş ortaklığı yapmamız düşünülemezdi. Dünya standartlarında otel ve tatil köyleri portfolyosuna sahip Dubai Holding'in üyesi olan Jumeirah Group'un yetkilileri projemizi ziyaret ettiler. Tekliflerini verdiler ve böylece sözleşme süreci başlamış oldu. Takribi bir seneye yakındır hem teknik toplantıları birlikte yaptık hem de ticari konularda tüm detayları çözdük. Bu süreç zarfında projeye yapacakları katkıya olan inancımız bir kat daha arttı. Lüksü yeniden yorumlayan mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken otel ve rezidans birimi için yaptığımız bu anlaşmanın projemizin yanı sıra bölgeye ve İstanbul'a artı bir değer katacağına inanıyoruz. SeaPearl projemizin içerisinde yapılacak otel ve rezidans birimleri tarihi yarımadaya yakınlığı, Atatürk Havalimanı'na 3 kilometre mesafesi ve deniz ile iç içe bir yaşam sunması sebebiyle tatil ve iş maksatlı seyahat edenler için benzersiz bir konumdadır. 2019 yılının başında hizmet vermeye başlaması planlanan rezidanslar alanları 57 ile 400 metrekare arası değişen konutlar 1+1'den 4,5+1'e kadar farklılıklar gösterebiliyor. Otel biriminde ise alanları 47 ila 430 metrekare arasında değişen odalar bulunuyor. Otel ve rezidans ünitelerinde yer alan ortak kullanım alanlarıyla ilgili detaylar sizlere verilen bültende yer alıyor. Şimdi müsaadenizle imza törenine geçmek istiyoruz. Mr. Özen Kuzu also sends his regards and thanks to all the representatives from Qatar, especially for the Consul General. So, and now we're going to proceed to the signing ceremony. Bu arada da Ser Otel olarak
Bize bu süreçte büyük katkılar sunan danışmanımız Ömer Bey'in de arada söyleyeceği birkaç şey vardı. Teşekkürler. Atladık, kusura bakmayın Ömer Bey. Yok canım. Bu süreç içerisinde hepinize hoş geldiniz. Bu süreç içerisinde iki tarafı bir araya getiren taraf olarak ve aynı zamanda projenin geliştirme danışmanı olarak çok önemli yol kat ettiğimize inanıyoruz. Bizim şu ana kadar 43 ülke olmuş uluslararası platformda yaptığımız bu işin içerisinde SeaPearl projesi ve Jumeirah SeaPearl hakikaten çok önemli bir yer alıyor. Özen Bey'in de bahsettiği gibi proses aşağı yukarı bir sene aldı. Gerek teknik tarafları, gerek ticari taraflarını bir araya getirmek önemli bir aşamaydı. Fakat bu mutlu sona gelmiş olduk ve bunu da sizden paylaşıyor noktasındayız. Herkese bunun hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda İstanbul'un konumlandırılmasıyla alakalı Stefan demin çok güzel bahsetti. Dünyanın en önemli şehirlerinden birisi diye. Bir iki tane rakamla veyahut da bir iki tane pozisyonla onun da altını çizmek istiyorum. Bizim için niye bu kadar İstanbul önemli? Tabii bizim İstanbul'umuz ama aynı zamanda objektif olarak baktığımızda dünya şehirleri arasında, dünya turizm şehirleri arasında top 20 şehir içerisinde 2015 senesi itibariyle 5 numarada. Bu 2014 senesinde 6 iken 2015 senesinde 5 olması ki 2015'in son aylarının da çok parlak geçmediğini de hatırlamamız da gerekiyor. Buna rağmen New York gibi bir şehri geride bırakarak 5 numaraya gelmiş noktada. İkinci önemli noktası İstanbul'un o dünya turizm şehirleri arasında en kalıcı olanı olarak gösteriliyor. O da yine bir takım metriklerden geliyor. Her şehrin nereden turist aldığıyla alakalı bir endeks var. Kaç ülkeden ve kaç perspektiften, kaç segmentten aldığıyla alakalı bir metrik var ve bu metrik içerisinde İstanbul 1 numarada. Ve o yüzden de şu anda geçirmekte olduğumuz birazcık zayıf bir dönem, talihsiz bir dönem geçiriyor olmamızla beraber bunun çok çabuk eski haline döneceğini görmekteyiz. Tabii ki ümit ederiz ki bir takım olaylar devam etmesin. Fakat İstanbul'un birçok yönden yeri hakikaten dünya şehirleri arasında çok çok önemli. Böyle bir şehirde bu kadar önemli bir oteli, bu kadar önemli bir markayla bir araya getirmekten dolayı da çok mutluyuz. Çok İngilizcesini söyleyeyim. For our visitors, I just wanted to recap that we're very proud to be a part of this process. And we're very proud that this is a one-year affair, has come to its happy closure between a very esteemed investor and a very important brand and operator in the world. And why it is important for us, this particular project amongst all our projects around the world, is that Istanbul itself ranks in 2015 the 5th most important and the most tourist receiving city in the world. And against 2014, its position was number 6, it became number 5 and left New York behind it. So we're perhaps going through an unfortunate period right now, a patch, but the resilience index also within the cities in the world, Istanbul ranks as number 1 most resilient in terms of the number of generator cities and generator points that actually deliver tourism into the city, and therefore we're quite hopeful that the recovery is going to be quite swift and Istanbul will resume its position where it basically left in 2015. And once again, thank you for coming, and we're very proud to be a part of this whole affair, bringing the two teams together and affecting the development of the Sultan. Thank you. Evet.
Kıymetli misafirler, şimdi de imza törenimiz gerçekleştirmekte. Ladies and gentlemen, now we're proceeding to do signing ceremony. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, varsa misafirlerimizin, özellikle basın mensuplarımızın sorularını rica edelim. Merhabalar, öncelikle hayırlı olsun diyoruz Karaman'dan. 2 tane kısa sorum olacaktı. Birincisi Ömer Bey, otel markasını belirlerken satışları muhtemelen dikkat etmişsinizdir. Yani özellikle mi Körfez'den bir otel markasıyla anlaşmayı tercih ettiniz? Özlem Bey de satışlarda Orta Doğu'ya ağırlık verdiniz. Bundan sonraki süreçte bu markayla birlikte satışların Körfez'de artmasını bekleyebilir miyiz? Ve son satış durumları nedir? Konuklar için soruyorum. Teşekkür ederim. Son satış durumu nedir? Yani konuklarla ilgili. Marka seçimi çok kompleks bir şey. Bir projenin konumlandırılması ve bir otelin niteliklerini ortaya koyduktan sonra nasıl bir pazar kitlesine hitap edeceğini, nasıl bir düzeyde operasyon yürütmesi gerektiğini belirledikten sonra marka ve işletmeci seçimi çok kompleks. Fakat burada bu otelin özellikle hedef kitlesi Körfez olacaktır diye bir Körfez markası değil. Ayrıca Jumeirah Körfez kökenli olmasına rağmen bir dünya markası. Şu anda uluslararası platformda son derecede önemli yer almaya başladı. Elbette ki İstanbul'un trendlerine baktığımızda demin söylediğim büyük bir yelpazesi olmasına rağmen Körfez ve Orta Doğu kökenli turizmin de çok önemli olduğunu da biliyoruz. O noktada da tabii ki bir artı değer getirecektir. Ancak Jumeirah seçimimiz aynı zamanda bir dünya markası ve lüksü temsil eden bir marka olmasından dolayı. Biz de Körfez'e ağırlık vermiyoruz şu anda. Biz İstanbul dünya şehri diyoruz. Dünyaya ağırlık veriyoruz. Satışlarımız da şu anda %45 seviyede. Evet. İsmail. Evet, İsmail Şah Sözcü Gazetesi. Benim Jumeirah Group CEO'suna 2 tane sorum olacak. Bir tanesi Dubai ve Londra'da grubun lüks konut servisi hizmeti bulunuyor. Buradaki konutlar için de benzer bir hizmeti sunmayı düşünürler mi? Otel hizmeti dışında. Diğer bir sorum, uzun vadeli bir projeksiyondan bahsetti. Bu çerçevede başka otel yatırımları var mı gündemde? Görüştükleri projeler var mı Türkiye'de? Bu kadar. So, to the first question, yes, obviously the 62 residences are part of the overall project. And to the second question, we are always open to good opportunities. And with the signature of that property here, that's by no means the end of our expansion strategy. So, but we have to be as an operator very selective in terms of what the locations are and what the individual projects are. So we will be very picky when it comes to what is the potential future
Jumeirah. Evet, bahsetmiş olduğumuz hizmetler 62 diğer projemizde olduğu gibi Türkiye'de de olacak. Lokasyon konusuna gelecek olursak İstanbul bizim için her zaman önemli. Ama buradaki ana noktamız Türkiye keza bizim için. Buradaki bizim ana noktamız tabii çok seçici bir markayız. O yüzden de çok inceleyip sık dokuyup bu karar vereceğiz. Evet. Merhaba, Emre Kulcanay, Yeni Yüzyıl Gazetesi. Bir yıldır görüştüğünüzü söylediniz. Bu bir yıllık görüşmenin sonunda uzlaşmaya, anlaşmaya vardığınız rakamsal değerleri de öğrenebilir miyiz? Artı dün gerçekleşen operasyonlarda Dumanka İnşaat ve diğer inşaat firmalarının gözaltına alınmasıyla ilgili sizin düşünceniz var mı? Yargıya intikal etmiş bir olay için şu anda bir yorum yapmak mümkün değil. Yatırım değerine gelince bunlar biliyorsunuz yatırımcıyla işletmeci arasında belli oranlarda anlaşmaya varıyor. Yani şu anda oranları da zikretmenin bir şey yok yani zikretmiyoruz. Daha basitçe söyleyeyim. O değerler önümüzdeki 50 sene içinde belli olacak. Çünkü genelde yüzdelerle belli olan iki taraf arasındaki bir şey. Değerleri bugünden söylemek pek kolay. Evet. Dünya Gazetesi'nden Leyla İlhan. Önce Özen Bey'e sormak istiyorum. Özen Bey, otelin işletmesini ne kadar süreli yapacak Jumeirah Grubu? Bir de isimde bir değişiklik olacak mı? Yoksa yine sizin belirlediğiniz isimle mi devam edecekler? Otelin işletmesini şu anda 15 yıllık olarak imzaladık. Otel isminde de bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Jumeirah olarak yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu ileriki bir karar. Tam daha netleştirmiyor. Jumeirah Group diye. Jumeirah Resort olabilir. Yani onu tam şey yapmadık. Açık şu an. Ama Jumeirah başında oluyor. 15'ten biraz uzun, zannediyorum 20 yıl. Ve isim de içinde Jumeirah ismi geçen bir şey olacak. Önümüzdeki pazarlama dönemine geçmeden önce belirlenmiş olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Katılımınız için hepinize, buraya geldiğiniz için ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum.